Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Ev almak isteyenler için çekiyorum bu videoyu. Dikkat etmeniz gereken şeyler. Özellikle dikkat etmeniz gereken iki şey. Lütfen takipte kalın. Ev almak zaten başlı başına büyük bir iş. Çünkü mortgage çıkarmanız lazım, işte uygun evi bulmanız lazım, gelirinize uygun mortgage bulabilmeniz lazım falan filan. Bu aşamaların hepsini halledebiliyorsunuz. Mortgage in principle, prensipte anlaştığınız bir mortgage buluyorsunuz ve ev aramaya başlıyorsunuz. Bu aşamalarla ilgili zaten bir videom vardı benim. İzlemediyseniz o videoyu izleyin. Çünkü o videoda mortgage nasıl çıkar, ev almak için neler yapmanız gerekiyor, onları açıklayıcı bir şekilde anlatmıştım. Bu video özellikle ve özellikle ev alırken çok dikkat etmeniz gereken iki şeyi anlatıyor. Şimdi sizle ufak bir video paylaşıyorum. Lütfen bunu izleyin. 2017 senesinde Londra merkezde Kensington'da büyük bir yangın oldu. Grenfell Tower ismiyle anılan büyük bir yangın oldu. Bu yangında 74 kişi öldü. Yangın yaklaşık gece saat 1 sularında başladı ve 20 dakika içinde 24 katlı binayı baştan başa sardı. Bu olayın arkasına tabii bir sürü soruşturmalar falan açıldı. Acaba yangın neden, kimin suçu var diye ve anlaşıldı ki yangın aslında belediyeye ait, belediyenin hazin yani düşük gelirlilere konut verdiği bir bina ve bakımı da yine belediyeye bağlı bir organizasyon, özel bir kuruluş tarafından yapılıyor ama belediye tarafından denetleniyor. Yani çünkü 24 katlı binada bir tane merdiven var. Bir giriş, bir çıkış var. Ve bunun için epey bir ricalarda bulunulmuş, araştırılsın diye ve hiç kimse aslında bu konuya gerektiği kadar yaklaşmamış. Evet, bu yangın olduktan sonra önceden yapılması gereken soruşturmalar ve önlemler yangından sonra aslında gündeme gelmiş. Çünkü büyük olaylar oldu Londra'da. İnsanlar yürüyüşler, işte belediye binasının önünde protestolar falan. Herkes, yani sevdiklerini, yakınlarını kaybedenlerin dışında başka herkes aslında ayaklandı Londra'da, İngiltere'de. Büyük yankılara yol açtı. Bunun üzerine başlatılan bu soruşturmalar üzerine binaların dış cephelerinde, o binanın dış cephesinde kullanılan malzemenin yanmaya müsait bir iki alüminyum arasına sıkıştırılmış bir plastik madde olduğu ortaya çıktı. Belediye de aslında 8-10 yaklaşık 12-14 milyona falan binanın renovasyonu için de para harcamış. Hani sakinler çok şikayette bulununca yangın öncesi. Tam da yakın zamanda bu kadar da bir para harcanmış olmasına rağmen yapılan işlemler yanlış olduğu için bu yangın önlenememiş. Bu böyle kötü bir olay. Şimdi ben bunu size niye anlattım? Niye böyle kötü bir olayı sizle paylaştım? Bu olayın peşine hükümet oturuyor, parlamentodan bir karar çıkıyor. Diyorlar ki binaların dış cephelerinde ne olduğuna bakılması lazım. Yangın riskine karşı bir inceleme yapılması lazım. Bunun bir raporunun olması lazım falan filan gibi bir sürü bir şeyler bir araya getiriyorlar, regülasyonlar ve EWS1 form olması lazım diyorlar. Hangi binalarda? 18 metrenin üstünde olan binalarda EWS1 form olması lazım diyorlar. Peki biz ev alırken bu bizi nasıl etkiliyor? Haydi şimdi onu anlatalım. Evet, yangından sonra binanın dış cephesinde kullanılan malzemenin ne olduğunu araştırıyorlar ve bir benzeri laboratuvar testi yapılıyor. 2 tane alüminyumun arasına sıkıştırılmış polietilen malzeme, yani plastik gibi bir malzeme aslında 2 dakikada yanıyor. Olay şöyle gelişiyor. 4. katta bir buzdolabı, bir dairenin bir tanesinde bir buzdolabı patlamaya yol açıyor. O daire içinde olan ısı da dış cephedeki 2 alüminyum arasında plastiğe benzeyen maddenin erimesine ve eridikten sonra alev almasına yol açıyor. Aynı zamanda orada da bir de hava boşluğu yapılmış. O hava boşluğundan da zaten oksijenle beraber o alevler yukarıya kadar bir anda fırlıyor. Çünkü 24 katlı binanın 20 dakikada cehenneme dönmesi nedeniyle aslında itfaiye ekipleri de müdahale edemiyor falan. Tam bir facia yani. Şimdi haklı olarak bu bizi nasıl etkiliyor da dönüyorum şimdi hemencecik
bu bizi nasıl etkiliyor? Parlamentoda alınan karar aslında dış cephelerde uygulanan kompozit maddelerin 18 metrenin üstündeki binalara uygulanmamış olması. Bunu da tabii ki sadece plastik maddeyle bırakmıyorlar. Bir takım genel yangına karşı genel bir takım önlemler de alınması gerektiğini söylüyorlar. Ve 2019'dan sonra da ev almak isteyenlere para verenler bu regulation'a uyarak dış cephelerdeki duvarların, dış cephelerin nasıl kaplandığıyla ilgili rapor istemeye başlıyorlar. İşte burada zaten bizim problemimiz karşıya çıkıyor. Çünkü bu kanun aslında EWS1 form diye bir form istiyor ve bu EWS1 form aslında zorunlu bir şey değil. Zorunlu bir belge değil. 18 metrenin üstünde olması lazım ve dış kaplamada kullanılan, yani kaplama için kullanılan maddenin ne olduğunun belirlenmesi lazım. Sistemin ne olduğunun belirlenmesi lazım. Yangına karşı ne gibi önlemler alınmış binanın diye ona bakılması lazım. Parayı veren yani lenderlar ne diyorlar? Buna bakmayız. Bu beni ilgilendirmiyor. Sadece diyor 18 metre olan binalara bakmam ben. Sadece işte ona bakmam, buna bakmam. Bu bir ticari karardır. Ben böyle bir blok apartman olduğu zaman kendimi sağlama alırım. Yapmam. Çünkü büyük olaylar oldu. Gerçekten hem maddi hem manevi büyük olaylar oldu. Royal Institution of Chartered Surveyors, yani bu belgeyi verecek olan expertlerin institution'ı ne yapıyor? Surveyor yetiştirmeye çalışıyor. Çünkü böyle bir şey de yok. Böyle bir bilgi de yok bu tarihten sonra birdenbire gelişen bu alanda. Böyle bilgiye sahip eksperler de yok. Finansal marketler birdenbire sarsıntıya uğruyor. Ev almak isteyenler var. Bunun için mortgage lazım. Mortgage olup da remortgage yapmak isteyenler var. Üstündeki equity, ekstra parayı release etmek, yani kullanabilir hale getirmek isteyenler var. Bir de benim gibi gariban, bir de benim gibi evini buy-to-let mortgage'ini, residential yani oturduğum evin mortgage'ini buy-to-let'e yani ikinci ev mortgage'ine çevirmek isteyenler var. Onlar için eksper yetiştirmeye başlıyor. Ama bunda da diyor ki 18 metrenin üstündeki binalar için. Şimdi ben nasıl bir yerde sıkıştım kaldım onu anlatayım. Şimdi her ne kadar government bu kurallar vardır ve buna uygun cephe kaplamalarının yapılması lazım falan filan diye bir takım mevzuat çıkardıysa de lenderler burada ev sahiplerini veya ev sahibi olmak isteyenleri zorladığı için government el koyuyor. Diyor ki tamam diyor, biz böyle bir kanun çıkardık ama bu kanunu şöyle bir hafifletmesi var. 18 metrenin altındaki binalar, bu da yaklaşık Mayıs ayında çıkıyor. Mayıs 2021'de 18 metrenin altındaki binalar ve cephe kaplamasında yabancı madde kullanılmamış, balkonu olmayan, işte yanıcı maddesi olmayan binalarda böyle bir forma gerek yok. Bu formda EWS1 form, itfaiyeden yangına karşı korumalıdır diye geçen rapor alması gerekiyor. Tabii ki bu eksperler verecek ve RICS'e bağlı olan kuruluşlar verecek. Böyle birkaç tane bir şey var. Her eksper firmadan gidip de bana bir EWS1 form verebilir misiniz diyemezsiniz. Ben şimdi benim oturduğum yer 18 metrenin altında ve ben geçen sene ev aldım. Aldığım evi alırken bakın bu yani bir formun başıma getirdiği şeyler. Geçen sene bu evi alır iken 2 tane mortgage çıkardı. Çünkü benim zaten bir tane oturduğum bir daire var. O daireye ek olarak bir ev almak istiyordum ve aldığım eve yaşamak üzere taşınacaktım. Dolayısıyla şu anda oturduğum daire olan residential oturduğum ev olarak mortgage çıkartmış olduğum dairenin de ikinci evim olarak buy-to-let mortgage'e dönmesi gerekiyor idi. Fakat ne oldu? O dönemde yapamadık. İkinci maddeden dolayı ona geçeceğim. Neyse o işlemleri, o istedikleri şeyi hallettik ve geldim şimdi. Tamam, sizin istediklerinizi hallettim. Hadi benim mortgage'imi verin. Yani daha doğrusu residential oturduğum ev mortgage'ini buy-to-let ikinci ev mortgage'ine çevirin ve onun evin üstünde de bir equity'm var. Yani birikmiş olan bir param var. Onu da bana kullanım için release yapın, verin diye müracaat ettim ve dediler ki hayır vermeyiz. Neden vermezsiniz?
Çünkü EWS1 form lazım. Ama benim evim EWS1 forma uymuyor. 18 metrenin altında, 3 katlı bir bina, 18 metrenin altında. İşte brikle kaplı, yani yanıcı bir madde falan da yok dış yüzeyinde. Lender'lar, government'ın baskısına rağmen, yardımcı olun demesine rağmen lender'lar maalesef yönetmeliklerini değiştirmiyorlar ve hala ilk çıkan karara göre EWS1 form arıyorlar. Ben şimdi bunu 2 sene önce benim bir başka arkadaşım, mimar arkadaşım demişti. Aman dikkat et, evinde böyle bir problem ortaya çıkacak. Ben dedim ki beni hiç ilgilenmez. Benim evim zaten brick kaplı, cladding yok. Bizle hiç alakası yok dedim. Meğerse benim durumumda olan neredeyse 450.000 flat owner, yani dairede oturan benim gibi 450.000 flat owners evlerini satamıyorlar veya remortgage yapamıyorlar, yani tekrar mortgage yapıp da üstüne para çekemiyorlar veyahut da benim yapmak istediğim gibi mortgage'ini residential mortgage'den buy-to-let mortgage'e switch yapamıyorlar. Bu 450.000 flat owner'ın, ev sahibinin yaşadığı bir sıkıntıymış, benim başıma geldi. Aman ev alırken öyleyse ne yapıyoruz? Alacağınız evi, çünkü mortgage çıktığında ilk önce principal mortgage çıkıyor. Yani principal mortgage ne demek? Size mortgage verdikleri zaman hangi binayı alacağınızı bilmiyorlar. Dolayısıyla surveyor falan filan aşamalarına gelmediği için, detaylı bilgileri olmadığı için onu bilmiyorlar. Mortgage'i principal olarak sizin maddi durumunuza göre falan veriyorlar. Onu anlaştıktan sonra asıl mortgage'in onaylanması, siz evi bulduktan sonra o eve survey gidiyor. Yani surveyor gidiyor. Expert gidiyor ve evin değeri şudur falan filan diye bakıyor. O arada surveyor size diyecek ki, sizin eviniz eğer bir apartman katı almaya çalışıyorsanız diyecek ki buranın EWS1 formu var mı? Orada mortgage'iniz sıkıntıya düşecek. Öyleyse ne yapmak gerekiyor? Eğer böyle bir daire alacak iseniz EWS1 formu var mı diye sormanız gerekiyor. Aksi takdirde mortgage'iniz de gitmeyecektir. Bu bir. Şimdi gelelim ikinci sıkıntıya. İkinci sıkıntı şu. Eğer ki daire alıyorsanız arkadaşlar, yani bir blokta bir daire alıyor iseniz, biliyorsunuz bir land registry parası ödemeniz gerekiyor senelik. Çünkü aslında apartman dairesi alıyor iseniz lease alıyorsunuz. Yani uzun yıllığına kiralamış oluyorsunuz. İşte genelde de zaten yeni yapılan binalarda işte 99 yıllığına falan lease alabiliyorsunuz. Uzun dönemli kiralama diyelim buna. Toprak sahibine her sene bir toprak payı ödemeniz gerekiyor. Bu da işte 50 poundla 150 pound veya 350 pound arasında değişen bir bedel. Onu ödemeniz gerekiyor. Mortgage ile alakasına geliyorum. Eğer ki kira süreniz, yani lease süreniz 70 senenin altına düşer ise evinizin commercial, yani ticari değerini hesaplamıyorlar. Surveyor geldi. Bu da çünkü benim başıma geldi. Bu Çiğdem'in başına neler geldi. Surveyor geliyor ve diyor ki evinizin kaç yıllık lease'i var? Benimki 69 yıl kalmıştı. Dedi no commercial value. Gitti, pat kaldı orada. Zaten şimdi demin anlattığım ilk aşama bu. Pat kaldı orada. Ne yapacağım peki? Lease'ini uzatman lazım dediler. Lease uzatma işlemi de şöyle oluyor. Direkt solicitor'a veriyorsun. Onlar işte onların solicitor'ıyla geçiyor, irtibata geçiyor. Onların yazışması, işte bedel belirlenmesi falan, o yazışmalar back and forward, o ona yazıyor, o bir fiyat tespit ediyor, onlar geliyor geri işte fiyat söylüyor falan filan derken piyasa fiyatına yakın bir rakamda anlaşıyorlar. Veya size de soruyor tabii solicitor'ınız, avukatınız. Ama benim durumumda bana dediler ki, çünkü mortgage çıkartacağım, ekstra bir para da lazım ya yeni evi alırken. Bu evin üstündeki şeyden faydalanacaktık. Hazır birikmiş paradan faydalanacaktım. Evi alırken para lazım olduğu için ne yaptım tabii ki? Acele olsun dedim. Acele olsun deyince direkt landlord'la irtibata geçtik ve dedik ki bize bir offer verin.
Yani böyle uzun dönemlerde yazışmalı, çizişmeli falan filan olmasın. Dedik hadi neyse offer'ınız, biz offer'ı çabuk kabul edelim ve hemen bitsin ki bu iş. Çünkü öteki tarafta o parayı alacağım da kullanacağım. Hani mortgage çıksın falan filan. O parayı alacağım, kullanacağım. İşte bir rakam verdiler. Çok yüksek, piyasanın çok üstünde. Şöyle örnek vereyim. Benim oturduğum bloklarda 2 odalı bir daire için işte daha önce, benden önce 20 bin pound'a, bir tanesi 18 bin pound'a anlaşmış, bir tanesi 20 bin pound'a anlaşmış. Fiyatlar o civarlardayken bana 36 bin pound fiyat geldi şeyden, 36.500 landlord'dan teklif geldi. Piyasanın çok üstünde. Çünkü biliyorlar ki ben onu remortgage yapacağım, yani buy to let'e çevireceğim ya, ihtiyacım var. Onun için çok üstünde. Dedim ki olmaz, bu çok üstünde. İtiraz ettik. İşte o gitti, o geldi falan derken sonunda, çünkü uzatmak da istemiyorum, 32 bin pound'a anlaştık. Tabii onun surveyor gelmesi, yani expert'in gelmesi, avukat parası falan filan derken yine bu toplam 36 bin pound'a mal oldu. Ve extend yaptık. İşte tekrar bir 90 yıl extend yapıldı. Şimdi 199 senelik falan şeyi var, lease'i var. Benim şu anda oturduğum yerin. Yani o problemi çözdüm. Ama ne oldu? Bu problemi çözüp İşte tekrar mortgage kampanyaya döndüğüm zaman tamam bu problemi çözdüm. Hadi benim mortgage'imi residential'dan şeye çevirin dediğim zaman ne oldu? Bu sefer de karşıma dediler senin binana şey lazım, EWS1 form lazım. Onun için EWS1 form getir. Başta anlattığım form. Ve bu formu almak için ne yapmak? Ben zannediyorum ki ama ona da bir expert gelecek. Hani o da işte bir 750-800, hadi bilemedim 1000 pound'a bir rapor verecek falan. O da öyle değilmiş arkadaşlar. Onun için sakın ona da yanılmayın. O da öyle değil. Tüm binaya verildiği için diğer bütün şeylerle oturanlarla beraber management, yani yönetimi yapan kampanyanın, yönetici firmanın çıkarması gereken bir belgeymiş. O da zaten yaklaşık binanın büyüklüğüne göre 10-15 bin poundlardan falan bahsediyorlar. Eğer sizin oturduğunuz bloklarda da kimsenin böyle bir belgeye ihtiyacı yoksa, zaten oturuyorlarsa yönetim de buna yanaşmıyor böyle bir para ödemeye. Ben şimdi orada yönetime yazıyorum, mortgage kampanyaya yazıyorum, benim binama o lazım değil. İşte niye istiyorsunuz, ısrar ediyorsunuz? Yönetime diyorum ki ben burada stuck kaldım, ne yapacağım? Ben yani hem lease'i uzatmak için harcadığım parayla kaldım, hem de evden çekmem gereken parayı çekemediğim için o para ekside olan hani bir para, onu başka bir şekilde bulmak zorunda kaldım. Böylece başıma gelen bu hadiselerden ders çıkartarak sizlere diyorum ki aman ha ev alırken bu problem çözülmeden dikkat edin ne aldığınıza. Bence müstakil alın, müstakil daireler alın, blok olmasın yani. Eğer daire alacaksanız en ideali ev şeklinde 2'ye bölünmüş yer alabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Bütçeniz daha hesaplı ise birazcık daha Londra dışında alın. Zaten bir tane video çekeceğim biliyorsunuz, hani ne alacağız, nasıl bir yatırım yapacağız falan diye sözüm var sizlere. O zamana kadar kulağınıza küpe olsun. Çünkü yeni ev almaya çalışan bir arkadaşımla sohbet ettim. Daire bakıyordu. Aman ha dedim, ben sana bir video çekiyorum. Ona gitsin ve diğer bütün ev almak isteyenlere gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.